Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım sağlığınız ve saatiniz yerindedir. Evet, videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki neler yapacağız derseniz, bir önceki videolarımızda elimizin genel olarak detaylarını halletmiştik. Şimdi tabii ki bir sonraki detay kısmı olan buradaki kapı ve işte burada ufak bir merdiven tarzında bir şeylerimiz olacak. Onları halledeceğiz ve süre yeter mi yetmez bilmiyorum. Yeterse burada bir baca tarzında bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdiki planımız bu. Bence burada ilk başta bacayı bir tamamlayalım. Bacayı tamamladıktan sonra buradaki kısma geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Peki nasıl yapacağız? Yine buradan hemen T tuşuna basalım. Toolbar'ı açalım. Ve burada Add Cube menüsünden hemen şöyle kabaca bir şeyler çizebiliriz. Burada yine Shift tuşuna basılı tutarak yapıyorum. Şöyle olabilir diye tahmin ediyorum. Bunu tabii ki ilerleyen kısımlarda ölçüsünü vesaire ayarlayacağız. Şimdi şöyle front görünüm moduna geçiyorum. Bir tuşuna basarak, tabii ki ben Screen Case açmadım. Şuradan tekrar açayım. Bir tuşuna basarak, tabii ki Numeric Keypad'deki bir tuşuna basarak front görünüm moduna geçiyorum. Sonrasında G tuşuna bastım. Şöyle kabaca bunu koyuyorum ve 3 tuşuna basarak da Right, yani sağdan görünüm moduna geçiyorum. Şimdi bunun pozisyonunu şöyle kendime göre ayarlıyorum. Şöyle bir şeyler hemen hemen bence yeterli gelebilir diye düşünüyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Şurayı silelim sevgili dostlar, veya silmeden direkt şöyle bir extrude atalım. Şöyle olabilir diye tahmin ediyorum. Ve burayı seçiyorum. Alt sağ klik ile ve Alt E'den şöyle bir extrude ayarlıyorum bunu da. Şöyle bir şeyler yeterli gelir. Ve obje modu döndükten sonra tabii ki standart olarak Ctrl 3 tuşuna basarak buna bir subtraction atıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra Numeric Keypad'den slash tuşu var ya, şöyle yan çizgimiz var. Şöyle bir şey. Ona basıyoruz ve diğer modelleri gizliyoruz. Şimdi Tab ile Edit moda geçelim. Şimdi Ctrl V ile şöyle looplarımızı tek tek atalım hızlı bir şekilde. Şöyle atıyorum. Ve şöyle atıyorum. Kenarları tamamen hani böyle birbirinden alakalı bir şekilde yapmıyorum. Biraz şöyle açıklık falan kalabilir. Sorun değil. Ve bir tane de şöyle atıyorum. GG yapıp bir tık aşağı çekebilirim ama Proportional'ı da kapatalım. Ve böyle olabilir. Bir tane de şöyle ve bir tane de şöyle atalım. Şimdi buna bir Smooth özelliği atayalım ki daha iyi bir şekilde ayarlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi bakıyoruz. Güzel gibi duruyor. Şu orta kısımları biraz belki ayarlayabiliriz. Mesela ne yapalım? Şurayı seçelim. G yapıp biraz şöyle içe çekebiliriz. Şimdi şurayı seçelim. Bu ne olduğunu açıkçası tam anlayamadım. Şunu bir silelim. Kafamız karışmasın. Şimdi şurayı seçiyorum. GG yaptım. Biraz içeri taşıyorum. Burayı seçiyorum. GG yapıyorum. Alt sağ klik ile bunları seçip GG yaparak bunları şöyle biraz benzer hallere getiriyorum. Evet, genel olarak bence güzel gibi duruyor sevgili dostlar. Bunun üzerine delik tarzında bir şeyler de açabiliriz tabii ki. Nasıl yapacağız derseniz üstten görünüm modunda B tuşuna basarak şöyle seçelim. Ve E tuşuna basarak şöyle biraz içeri gelecek şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki şuradaki kenar yüzeylerde değmemesi için biraz şöyle ufak bir scale işlemi yapabiliriz diye düşünüyorum. Ctrl V yaparak şöyle bir loop da böyle atıyoruz ve bir tane de şöyle attığımız zaman gayet güzel gibi duruyor. Şöyle yapalım, GG yapıp bunu biraz daha şöyle taşırsak bence bir tık daha güzel olur diye düşünüyorum. Burada da şunu bir tık aşağı çekelim. Şunu da GG yapıp şöyle yapalım. Evet, böyle bir şeyler bizim işimizi hemen hemen görür diye tahmin ediyorum. Slash'a tıkladım ve bacamız da bu şekilde artık sahnemizde duruyor. Bunun üzerine ufak böyle kiremit tarzında bir şeylerden ekleyebilirsiniz. Yine Add Cube menüsünden şöyle mesela olabilir. Bir tık kalınlık verdim. Buna da yine aynı şekilde Ctrl 3 ile şöyle Subtraction atayabilirsiniz. Hemen bunu da hızlıca ayarlayalım. Bir önceki videolarda zaten bu işlemlerin birçoğunu sürekli anlattığım için yani tekrar anlatmaya gerek olduğunu çok fazla düşünmüyorum. O yüzden şöyle bir şey bizim için yeterli gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki şuradan Subtraction'ı bir tık daha yükseltelim. Şöyle yapalım. Bunlar Scale Y yaparak biraz daha şöyle küçültelim. Evet, böyle bence gayet de güzel oldu. Bundan mesela birkaç tane şöyle koyabilirsiniz. Bir tane şöyle koyarsınız. Bir tane böyle. Wireframe modda bunu seçip şöyle biraz küçültebilirsiniz. İlla Wireframe'e de aslında geçmenize gerek yok arkayı seçmek için. Alt Z yapıp da bu şekilde X-Ray moduna da ayarlayabilirsiniz. Tekrar Alt Z yaptığınızda X-Ray modundan bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Evet, bunlar da bu şekilde kalabilir. Hani böyle ufak bir dekor açısından olabilir. Siz farklı yerlere koymak istiyorsanız tabii ki bunları da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu da ayarladık sevgili dostlarım ve şu alt kısımdaki taş yerlerini ufaktan ayarlayalım. Tekrar şöyle tıklayalım boş bir yere. Shift A menüsünden buraya bir tane UV Spark Object ekleyeceğim. Bu yüzey katsayısı yani buradaki yüzeyleri falan yeterli gelir herhalde diye tahmin ediyorum. W'ye basalım ve Shade Smooth diyelim. Evet, bir tık şöyle Evet, baktığımız zaman biraz böyle pürüzlü bir yapısı var. Şöyle yapalım. Ctrl 1 diyerek bunun yüzey katsayısını şöyle bir tık arttırırsak
bence daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Şimdi bu taş objelerinden birden fazla kullanacağımız için bunu da tekrar bir collection altında toplayalım. Zemin veya şöyle yapalım, bina, zemin, taşları diyelim. Evet, bunu da böyle ayarladık. Şimdi tekrar şunları biraz daha ayarlayalım. Yani bundan mı yapsak acaba, şeyden mi yapsak emin olamadım. Neydi onun adı? Aklıma gelmiyor. Küpten mi yapsak? Yani küpten bence yapsak daha mantıklı olur. Hatta bakın direkt şu objeden şöyle alttakini bir seçemedim gitti. Seçtik. Shift ile kopyalayıp Snap ile direkt mouse'um buradayken direkt sol butona tıklayarak, tabii ki ilk başta kontrolle birlikte yakalıyorum ve sonrasında sol butona tıklıyorum. Şimdi şöyle yapalım. Wireframe modunda şöyle seçelim. Bir tık daha şöyle genişletelim. Bu objemizi biraz daha düzenleyeceğiz gibi geliyor. Şöyle seçelim. Scale Y yapıyorum. Şöyle olabilir herhalde. Sonrasında nasıl yapalım? Ortadan bir loop atıp şöyle genişletsek daha mantıklı olabilir ve Y eksenini de şöyle biraz daha açalım. Yani bunun gibi şeyler olabilir. Sonrasında biraz daha şöyle hani kendi içinde biraz daha genişletip hani böyle taş varyasyonları gibi şeyler oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada kabaca şöyle birkaç tane şöyle koyalım sevgili dostlar. Bunların hani çoktan nasıl neyin olduğu çok da önemli değil. Şöyle rastgele diziyorum. Evet, baktığımız zaman gayet tatlı ve güzel olduğunu görebiliyorsun. Tabii ki bunları biraz böyle değiştireceğiz. Böyle tutmayacağız. Evet, şimdi burada nasıl bir şey yapacağız? Şimdi taşlardan herhangi birini seçelim. Zaten bunları biliyorsunuz collection altında toplamıştık gördüğünüz gibi. Şimdi bunları topluca seçmemiz gerekiyor. Shift G menüsünden hemen buradan collection dediğimiz zaman hop hepsini seçti. Ne alakalı? Allah Allah. Şöyle tekrar yapalım. Biz bunları collection'lamadık mı acaba? Evet, taşımamışız. Evet, orada bir enayiliğim olmuş, kusura bakmayın. Neden böyle oldu anlamadım. Demek ki yaptıktan sonra collection'a bunları koymamışız. Şöyle tekrar bunları collection'a taşıyalım. Tamam, şimdi oldu. Pardon, özür diliyorum. Siz bunu en baştan yapın. Hemen yapmayın benimle birlikte. O yüzden bunları atlamayın. Şimdi tekrar edelim, sanki yapmışım gibi devam edelim. Shift G menüsünden collection dediğimizde evet artık seçiyoruz. Slash diyelim, diğerlerini gizleyelim sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostlar, bunları biraz daha böyle birbirlerinden ayırabilmek adına bunlar şöyle birini büyük birini küçük olarak yapabiliriz. Peki nasıl yapacağız derseniz şöyle yapalım. Burada rastgele şöyle birkaç tanesini şöyle seçiyorum. Gördüğünüz gibi tamamen hani rastgele herhangi bir şekilde bir şeye bağlı kalmadan şöyle olabilir. Scale X diyorum. Bunları bir tık şöyle büyüttüm. Sonrasında yine birkaç tane şöyle rastgele seçiyorum. Bunları büyüttüm. Bunları yapıyorum. Yani burada biraz böyle göz kararı bu şekilde ayarlıyorum gördüğünüz gibi. Mesela ne olabilir? Şu bir tık geniş olabilir. Şu bir tık şöyle olabilir. Başka ne var? Şöyle baktığımız zaman hani yandan bakıp ayarlarsak daha mantıklı olur. Baktığımız zaman artık hiçbiri tam olarak birbirine benzemediğini zaten görebiliyorsunuz. Şimdi Shift G diyorum ve Collection dedim. Shift ile bunları kopyalıyorum ve Z yaptım. 90 derece şöyle döndürüyorum. Ama tabii ki eksi yönde döndürdüm. Görüyorsunuz. Yani döndürdükten sonra eksi butonuna tıkladım. Şimdi right görünüm moduna geçelim. Şöyle getiriyorum ve şöyle koydum. Tabii ki buradaki bazı taşları silebilirim. Çünkü şu anın tam önüne bir merdiven tarzında bir şey gelecek ya. O yüzden onu sileceğiz ama şimdilik gerek yok. Şöyle biraz daha büyük bir taş yığını yapabiliriz. Şöyle ayarlayalım. Hatta bunu direkt şöyle önden görünüm modunda daha rahat ayarlayabilirim diye düşünüyorum. Evet, bir tık böyle hafif dışarı taşabilir. Buraya taş yani koymaya gerek var mı? Yine sizi kırmayacağım, koyacağım, sıkıntı değil. Şimdilik şöyle bir bakalım. Baktığımız zaman bence gayet güzel bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tekrar Shift G diyeceğim. Collection diyeceğim. Slash diyelim. Diğerlerini gizleyelim. Üstten görünüm moduna da geçelim tabii ki bu arada. Şunları şöyle seçiyorum. Shift ile kopyaladım. Şöyle koyuyorum. Orada tekrar slash diyeceğim. Diğerlerini ekranıma getirdim. Şimdi bu seçtiğimiz taşları döndürmemiz gerekiyor. Yine W'den veya obje menüsünden de direkt şuradan Mirror'dan Global X diyeceğim. Tabii ki bakın üstten baktığımızda direkt buradan Gizmo kısmında, aslında Gizmo demeyelim de eksen sistemimize baktığımızda X eksenini zaten görebiliyoruz. Tekrar geldik buraya. Buradan X'e tıkladığımızda bu şekilde koyduk. Şöyle de tam altına koyacak olursak gayet güzel. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Yani arkaya da artık koymamıza da gerek var mı? Neyse koyalım hadi. Lanet olsun. Oraya da koyalım hadi. Diğer objeleri gizleyelim. Biraz önceki yaptığımız gibi şöyle seçiyorum. Şöyle getirdim. Bu sefer de tabii ki Y ekseninde döndürmemiz gerekiyor. Tekrar slash dedim. Hatta şöyle yapalım direkt.
şöyle getirip bunları da koyuyorum. Bunu mesela bir tık şöyle geniş yapabiliriz. Bence daha iyi olur. Hatta bunu da yapalım. Sonuçta burası direkt hani şeyin altına geldiği için bunun geniş olması daha mantıklı gibi geliyor. Evet, bence genel olarak gayet güzel ve tadı doldu burası. Şunu da bir tık genişletelim ve şöyle baktığımızda da güzel. Şimdi burada merdiven kısımlarını ayarlayacağız. Merdiven kısmını da aslında ayarlarken direkt şunlardan kopya alıp da yapabiliriz. Yani sıfırdan illa yapmamıza gerek yok. Olabilir yani bence. Bir deneriz, olmuyorsa yeniden yaparız. Şimdi bunu tabii ki ayırmamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Direkt normal collection içine şöyle bir atalım buradan. Görüyorsunuz. Bundan normal collection içine aktardık. Şimdi bizim kapılarımız var ya, şöyle yapalım. Kapıların şöyle tam altını seçelim ve kürsörümüzü buraya ilk başta bir yollayalım. Sonrasında bu objemizin zaten merkezi ayarlıdır diye tahmin ediyorum ama biz yine de ayarlayalım ve Shift menüsünden bunu şöyle yollayalım. Şimdi yandan görünüm moduna geçtim ve bunu 90 derece şöyle döndürüyorum. Hatta direkt önden görünüm moduna bir genişliğini falan ayarlayabiliriz bence. Şöyle yapalım. Vertex Selection modunda şöyle ayarlayalım. Şöyle de seçiyorum. Bununla bir şöyle hafif dışarı gelecek şekilde şöyle ayarlıyorum. Şimdi yandan görünüm moduna geçtim tekrar. Şöyle seçiyorum. Bir tık da şöyle ayarladım. Evet, şimdi bunu şöyle getirip tam önüne koyuyorum. Bunu bir tık daha bence kalın yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Şöyle biraz daha aşağı doğru çekelim. Hatta bununla bir tık daha aşağı doğru şöyle çekersek daha iyi olur. Tabii ki bunların altına şöyle birkaç tane daha koyacağım. Hani böyle yükseklik olması açısından. Şöyle olabilir. Hatta bunu biraz şöyle ayarlayalım şimdi. Şöyle yapalım. Şöyle önden görünüm modunda olabilir. Evet, bakın böyle gayet güzel bir şekilde olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi kopyaladım. Şöyle koydum ve son olarak da bir tane de şöyle kopyalayıp koydum. Şimdi bunları ayarladık da bunları da biraz ayarlayalım. Tabii ki böyle olmaz. Bunları şöyle biraz irili ufaklı olarak ayarlayalım. Şöyle yapalım hatta. Şuradaki vertex'i şöyle seçelim. Bir tık da şöyle ayarlayalım. Yani hepsi birbirinin aynı olmasın bence. Gerek yok. Şöyle olsun. Şöyle ayarlayalım. Hani biraz böyle ne diyelim deforme olmuş gibi düşünebiliriz aslında. Şöyle yapalım ve bunu da şöyle ayarlayalım. Güzel ve şuna da ayarlayalım. Buna da mesela 4 tane loop kat atabiliriz. Bunlar zaten bir önceki videolardan detaylıca anlattığımız için burada hani tekrar hani şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık demenin de çok mantığı yok. Hani fazla da zamanınızı almayacağım. Şimdi buna da aynısını yapalım. Birkaç tane şöyle loop atıyor. Mesela şöyle yakınlaştırdım. GG yaptım. Şöyle taşıdım. Şöyle olabilir. Bunu da bir tık şöyle taşıyorum. Şimdi bunu da yaptık. Burada başka ne yapabiliriz derseniz şöyle ufaktan bir bakalım. Şuraya da ufak bir hani bir ne derler? Bunun da kırlangıç çıkıntısı mı diyorlardı. Bir değişik bir ismi var da şu anda aklıma gelmedi. Buraya ufak bir çıkıntı tarzında böyle bir yer yapabiliriz bence. Yine şöyle et küp diyelim. Şöyle kabaca bir tane şey çizelim. Ne derler? Bir parça çizelim. Bu bizim hani böyle bir referansımız gibi bir şey olacak. Şöyle bir ayarlayalım bakalım hani bunun ölçülerinde falan eklersek nasıl olur gibisinden. Bence böyle güzel. Tabii ki şunun altını biraz daha şöyle binanın içine girecek şekilde koyabiliriz. Güzel. Bunu bir tık daha şöyle çekelim ve bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi buna tabii ki yine Ctrl B ile işte bevel falan uygulayacağız. Yani subdivision falan atacağız ama ondan önce şöyle bir şey de yapabiliriz aslında bakın. Ctrl B ile direkt buna işte edit modda işte böyle ne derler bevel ekleyip de böyle de yapabiliriz. Zaten hani çok böyle ahım şahım bir model olmayacağı için, çok basit olacağı için bunu da bu şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bakın şurada çerçevelerimiz var diye bunlardan alıp direkt buraya koyabiliriz. Shift ile kopyaladım, direkt şöyle snap ile koyuyorum. Şimdi bunları tabii ki ayarlayacağız, böyle kullanmayacağız. Bir tık daha şöyle küçülteceğim. Şöyle olabilir. Burada benim tabii bir yanlışım olmuş olabilir. Bunun üzerine ben bir ne derler çatı tarzında bir çıkıntı falan da ekleyeceğim için o biraz ne derler gözümden kaçmış. O yüzden şöyle yapsam nasıl olur acaba? Çok sırıtır mı bilemedim. Şurayı da şöyle yapalım, bir bevel işlemi uygulayalım. Şöyle bakalım hani çok sırıtmıyorsa ki yani bence çok da sırıtmıyor. Tamam, böyle olabilir. Bunu en başta ayarlayıp bevel işlemi yaparsanız bence daha mantıklı olur diye tahmin ediyorum. Yani hatta yapalım, hadi sizi kırmayayım. Şöyle Ctrl Z diyelim. Evet, şimdi şöyle yapalım. Buraya bir loop dağıtalım şöyle. Çatı kısmını ayarlıyorum. Bunu bir tık daha şöyle aşağı doğru çekebiliriz. Hatta bir tık bence küçültebiliriz. Çok öyle aşırı aman büyük olmasına bence gerek yok. Şöyle olabilir herhalde. Evet, güzel. Buna şöyle yapalım. Tekrar geliyorum. Buradan bir bevel modifier atıyor. Elle yapmaktan ziyade buradan da yapabiliyorsunuz. Ve tekrar buna bir smooth atayalım. Buradan segment sayısını kendinize göre böyle ayarlayabilirsiniz. Bakın bunun da en düşük kaçta oluyormuş bakalım.
Bakın yani 3 ve 4 ve 5 bence ideal. Çok fazla yapmaya gerek yok ki zaten bunun üzerine kiremit tarzında şeyler de koyacağımız için ne olduğunda çok bir önemi yok. Hani böyle de durabilir. Şimdi tekrar şunları seçelim. Shift D ile kopyalıyorum ve şöyle koydum. Bunları biraz küçültelim. Şimdi bundan kopyamı alıyorum. Şöyle geldim. Burada da mesela bunu biraz tabii ki şöyle yapalım. Aynısı olmasın. Şöyle yapalım. Şurayı seçiyorum ve şöyle ayarlayalım. Güzel. Şimdi şu parçamızı da aynı şekilde seçiyorum. Bunu da şöyle içine girecek şekilde ayarlıyorum. Kopyamı aldım. Şöyle 90 derece eksi yönde döndürdüm. Siz tabii ki istediğiniz eksenlerde döndürebilirsiniz. Ve şöyle yapalım. Burayı seçiyorum. Şöyle getirdim. Ve bundan bir kopya alıyorum. Bunu da şöyle döndürelim. Hani böyle aynısı olmasın gibisinden döndürüyorum biraz. İşin biraz ne derler? Üç katına kaçmak mı derler? Böyle bir şey yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları biraz daha objemize yakınlaştıralım. Şöyle seçiyoruz. G, X yaptım ve şöyle hafif içine girecek şekilde ayarlıyorum. Burada mesela hani bir tık daha bunu küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben şöyle tutabilirim diye tahmin ediyorum. Bakıyorum. Evet bakın içine biraz girdiği için gayet güzel. Şimdi şuradan şöyle bir kiremit kopyalayalım ve buraya koyalım. Bakın şöyle kopyaladık ve Alt V diyelim ki rotasyonunu sıfırlayalım. Ve Z yaptım ve 90 derece döndürdüm ve bunu şöyle döndürerek tam üzerine şöyle getirip koyuyorum. Evet bakın gayet cuk diye oturduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi buradaki ne derler sayıyı biraz düşürmemiz gerekiyor tabii ki. Wireframe moduna geçtim. Şöyle seçiyorum ve Ctrl L dedim ve X'e basarak delete diyerek bunları siliyorum. Baktığımız zaman bence gayet güzel bir şekilde oldu. Şimdi bunu Shift ile kopyalıyorum, getirdim. W'den hemen bunu şöyle mirror kısmından döndürüyorum. Şöyle getirdim ve koydum. Gayet güzel. Şimdi şuraya bir ufak böyle hani bir ne derler adı aklıma gelmiyor şu anda, bir parça tarzında bir şeyler koyalım. Cursor buraya çağırdım ve mesh bölümünden hemen bir circles objesi ekleyelim. Şöyle edit modda döndürdüm. Daha doğrusu obje modda söyleyemedim. Daha doğrusu obje modda döndürdüm ama ben şöyle getiriyorum. F'ye bastım. Bir yüzey oluşturdum. Bir tık şöyle küçültelim. Hatta bakalım. Şu ölçüleri de kapatalım sevgili dostlar. Bununla da şimdilik çok bir işimiz yok. Evet. Şöyle getiriyorum ve bunu da böyle koydum. Şu kısma şöyle biraz bevel işlemi uygulayabiliriz. Ve buna da obje moddayken shade smooth atıldığımız zaman gayet güzel oldu. Ve bununla merkezini şöyle ayarlayalım. Burada kiremitleri bir tık daha şöyle dışarı taşıyabiliriz diye düşünüyorum. Baktığımız zaman bence hani gayet tadında ve güzel olduğunu söyleyebilirim. Şunları belki bir tık daha kalın yapabiliriz. Özellikle şunları seçiyorum. Scale X diyorum. Şöyle kalın olması bence güzel olur diye düşünüyorum. Evet, bunu da bitirdik. Evimizle alakalı çok da başka bir şey kaldığını düşünmüyorum. Yani şöyle ufak tefek böyle hani taş parçaları falan istiyorsanız koyabilirsiniz. Şöyle bir tık dışarı çekelim ve şöyle koyabiliriz. Bir tık şöyle büyütelim gibi hani böyle farklı yerlere de böyle ufak tefek detaylar koyabilirsiniz. Bakalım başka ne olabilir? Belki şunu bir tık daha böyle ne derler onun adına genişletebiliriz şöyle diye tahmin ediyorum. Tekrar Alt S ile biraz daha şöyle genişletiyorum. Genel olarak şöyle bir scale işlemi uygulayalım. Evet, bu da böyle olabilir. Eve son olarak da bir kapı tokma tarzında bir şeyler ekleyelim bence. Onu unuttuk galiba. Gerçi unutmak değil de aklıma gelmedi diye tamam unuttum, kabul ediyorum. Şimdi şöyle tıklayalım ve yine buraya bir tane ne ekleyelim? UV Spark objesi olabilir. Şöyle biraz küçültelim, hatta slash diyelim, diğerlerini gizleyelim. Şimdi şöyle arkadan görünüm modundayken şöyle bir kısmını seçebiliriz ve Ctrl artı diyerek seçimi şöyle biraz daha arttırıyorum. Şöyle yapalım, Scale X diyeceğim. Pardon, yanlış oldu. Burada şöyle yapalım. Extrude X diyorum. Şöyle getirdim, Scale X diyerek burayı da şöyle düzelttik. Subdivision dediğimiz zaman ise şöyle bir görüntümüz oldu. Bir tane de şöyle ve Smooth diyelim. Evet, bence bizim için uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle koyalım. Tabii ki bunu şöyle küçülteceğiz. Biraz daha küçültelim. Bakalım pozisyonuna şöyle bir yerlerde olabilir diye tahmin ediyorum. G, Y yaparak da bunu şöyle kapının hafif içine girecek şekilde bırakabiliriz sevgili dostlar. Evet, genel olarak evimizin tasarımını da bu şekilde tamamladık. Aklıma da açıkçası başka bir şey gelmiyor. Gelirse de farklı videolarda hallederiz diye tahmin ediyorum.
Evet, bu videoyu da ufaktan sonlandıralım sevgili dostlar. Bu videomuzda da evimizin artık detay kısımlarını bitirdik. Bundan sonraki videolarda artık diğer çevre elemanı dediğimiz modelleri halletmeye çalışacağız. Onu da bir sonraki videolarda bakacağız sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.